Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Piyasalarda altın, dolar, gümüş yukarı yönlü istekli, borsada yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kripto paralarda bir tık satış geldi ama yukarı yönlü istek orada da artmaya başladı. Peki piyasalarda nerelerde rekor kırılacak? Gelin isterseniz hep beraber genel bir piyasa değerlendirmesi yapalım. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Önemli veriler gelmeye devam ediyor dostlar. Yarın itibariyle Türkiye Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tabii ki rekorlar bekleniyor. Geçtiğimiz Nisan ayında %69,97 olarak açıklanmıştı. Geçen haftalarda Türkiye Mayıs ayı enflasyon beklentisi %68-%70 civarındayken bu hafta %76'yı aştığını görüyoruz. Peki ne gelir? Ben %80 civarı bir rakam geleceğini düşünüyorum. Hatta %82, %83 maalesef yarın Türkiye'de enflasyon rakamları son 20 yılın rekorlarını kıracağını düşünüyorum. Öncü veri olarak İstanbul'da dün açıklandı. İstanbul enflasyon verisi biliyorsunuz Türkiye'deki genel enflasyon verisinden önce açıklanıyor ve son 24 yılın rekorları kırıldı. İstanbul Ticaret Odası açıkladığı veriyi %87,35 olarak açıklandı. Bakın İstanbul Mayıs ayı enflasyon rakamları. Türkiye genelinde ise muhtemelen yarın açıklanacak rakamlara göre %82, %83 çıkacağını ben düşünüyorum. Tabii ki bunlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar ve maalesef rekorlar kırılacak. Peki bu rekorlar kırılacak ama yani bunun kurlar üzerindeki etkisi ne olacak? Ben bir kere şunu söyleyeyim. Yaz ayı için, yaz ayındaki kurlar için bu açıklanacak enflasyon verisi gerçekten çok çok önemli. Ben rekorlar kırılacağını düşünüyorum bu enflasyon verisinde ve yaz ayları gerçekten hem dolar için hem de TL pariteleri için çok çok sıcak geçecek. TL paritelerinden kastım nedir? Sadece dolar TL olarak düşünmeyin. Euro TL, sterlin TL, gram gümüş TL, gram altın vesaire, platinum TL, palladium TL, yani tüm TL paritelerinde gerçekten sıcak bir yaz bizi bekliyor arkadaşlar. Bir de emtia fiyatları yukarı yönlü, artık diplerden böyle dönüşler almaya başladık. Gerçekten hareketli bir yaz bizi beklediğini söyleyebilirim. Bunun dışında yarın itibariyle tarım dışı istihdam verisi gelecek ABD tarafından. Bunlar da tabii etkili olacaktır. Özellikle tarım dışı istihdam verisinin bir tık düşmesi bekleniyor. Geçen ay 428 bin açıklanmıştı. Bu ay işte 325 civarı bekleniyor Mayıs ayı. Hani bu da dolar endeksinde bir tık gerilemeye neden olacaktır. Özellikle dolar endeksinde birkaç gündür yukarı yönlü tepki verdiğini görüyoruz. Hatta son videoda şunu söyledim. Bakın bugün ADP verisi gelecek. Hani onunla beraber böyle yukarı yönlü istek artacaktır ama Cuma gün tekrardan yönünü aşağı çevirecektir dedim. Bu yükseliş geçici dedim. Bugünlerde bir tık dolar endeks tepki verdi ama artık tekrardan aşağı yönlü dönüşleri takip edeceğiz. Tabii ki bu dolar endeksinde kalıcı düşüşlerden bahsetmiyorum. Yani bunlar sadece ara hareketler. Hani ABD faiz artırmaya devam ettikçe dolar maalesef değerli bir dolar endeksi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi dolar TL ile başlayalım. Enflasyon rekorlar kıracak dedik. Peki dolardaki görüntü nedir? Dolar bakın arkadaşlar 16.50 direncini zorluyor, hatta 16.48. Hani bakın burayı sürekli test etti, satışlar geldi vesaire derken bu direnç şu anlık yıpratılmaya çalışılıyor. Hani görüntüye baktığımız zaman şu kırmızılardan takip edin, yükselen üçgen görüntüsü var. Nedir bu teknik analizde? Şudur arkadaşlar, bakın yükselen üçgende genellikle yukarı yönlü kırılımlar gelir. Ve üçgen boyu kadar yukarı gitmesi beklenir. Hatta size şuradan daha net bir örnek göstereyim. Mesela buradaki fiyatlamalara bakın. Belli bir direnç bölgesi var. Orayı geçemiyor ama dipler birbirinin üzerinde oluşuyor. Daha sonra burayı kırdığı an yukarı sert bir atak, sonra onaya geliyor. Daha sonra yükseliş başlıyor. Dolar TL'deki görüntüye baktığımızda yine aynı şekilde bakın burada bir yükselen üçgen görüntüsü var. 16.48 16.50 üzerindeki harekette
Üçgen boyu kadar yukarı gitmesi beklenir. O da neredeyse 50 kuruşluk bir hareket alanına denk geliyor. Yani 16.48 16.50'yi bence Merkez Bankası savunmaya çalışılıyor. Buradan bir tık müdahale geldiğini söyleyebilirim veya da burada bir direnç bölgesi oluştuğunu söyleyebilirim. Üzerine atmamız dahilinde 16.94'lere doğru sert bir hareket bizi bekliyor olacak. Ama şu anlık bakın direnç geçilmedi. 16.48 16.50 direnci. Geçmişte de bu tarz formasyonlar oluşturdu. Görüntü bu şekilde olup daha sonra böyle aşağıya ters bir hareket yapıp ters bir satış getirip daha sonra yukarı yönlü gittiğini gördük. Tekrar öyle bir şey olabilir. O yüzden hani illa ki ben dolara yatırım yapacağım vesaire diyorsanız 16.50'yi geçilmesini bekleyin veya da işte dolar kuru 16'lara gevşerse 15.97 16 civarlarına buralardan ben maliyetlenirim. Tekrardan yukarı yönlü dönmesini beklerim. Şunu söyleyebilirim. Dolarda yükseliş beklentim devam ediyor. Sadece şu an ara hareketleri konuşuyoruz. Dolarda çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Yani buradaki direnci geçilmeyip işte Merkez Bankası müdahale vesaire tekrar bir satış da gelebilir. 16-10, 16-20'lere doğru hatta 16 testi bile gelebilir. Ama maalesef Dolar TL'de yükseliş trendi devam edecek. Dolarda öyle çok büyük düşüşler beklemeyin arkadaşlar. Dolarda benim çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. 16.50 geçilmezse tekrardan bir şöyle 16, 16.10, 16.20'lere doğru bir fırsat verebilir. Ama 15.97'yi kırmasını beklemiyorum. 16.94 ilk hedef. 17 üzerinde 18'lere doğru tekrardan çıkışların devamını bekliyorum. Şimdi bir de hareketli ortalamalara baktığımızda hani günlükte daha doğrusu 4 saatte 9 ve 21 günlük üzerinde seyrediyor. Günlükte özellikle hani bir Merkez Bankası müdahalesi vesaire olsa şu 9 günlük hareketli ortalamaya dokunmak ister. Bakın geçmişte buraya dokundu. Son tekrar buradan destek alıp gitti. Bu da şu anlık nerelerden geçiyor? 16-20'lerden geçiyor. Yani dolarda gelecek 15-20 kuruşluk satışların benim için bir önemi yok. Dolardaki yükseliş hareketi maalesef devam edecek ve yeni zirvelere doğru hareketini devam ettirecek. Şimdi Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de tabii 17.80 direncine dayandı. 14'lerde verdiğimiz hedefler hatta 15.50'lerde bir trend başlattığından bahsetmiştik. 18'lere kadar geldik kabaca 17.80. Şu anlık burayı geçemiyor. Elinizde varsa ben kendi adıma tutuyorum. Yani sizler de koruyabilirsiniz öyle kısa vadede al sat yapmıyorsanız. Eğer ki euro almak istiyorsanız euro borcunuz varsa vesaire de 17'ye doğru gevşerse ben kendi adıma alırım. Çok fazla bir düşüş beklentim yok. 18.44 önümüzdeki dönemlerde Euro TL'de hedef bölgesi. Buradan altını konuşmak istiyorum. Şimdi altın tarafında tabii yarın tarım dışı istihdam verisi gelecek. Daha sonra bugün ADP verisi var. Çok fazla bir vakit kalmadı onun için. Hatta açıklanacak. Şunu söyleyebilirim altın tarafında. Özellikle salı günü çektiğim videoda şunları aktardım. 1850'lerden 1860'lardan bir 1830-1820 denemesi bekliyorum dedim. Bu da erken geldi. Yani ben birazcık daha böyle çarşamba akşamı, perşembe günü vesaire bekliyordum. Çarşamba sabahından geldi. 1830'lara geri çekilme beklentimiz gerçekleşti. Buradan çok güzel destek aldı. Ben size şunları söyledim. 1830'da yaklaşmalarda, 1820'ye yaklaşmalarda eğer ki ons altın almak istiyorsanız alın. Hani bu seviyeleri koruyacaktır ve yukarı yönlü trend devam edecektir dedim. Buradan tekrar destek aldı. 1850 üzerine çıktı. Hani buradaki fırsatı değerlendirmediğinizi bilmiyorum. Veya da ons altın işlem yapmıyor olabilirsiniz. Gram TL'de vesaire yapıyor olabilirsiniz. Oralarda çok fazla bir fırsat doğmadı. Sebebi ise dolar TL çok güçlü duruyor. Onu söyleyebilirim. 1830'lardan desteğimizi aldık. Belki son bir kez 1830 denemesi gelir ama artık ons altında o beklediğimiz müthiş yükselişler başlayacak. 1850 üzerinde 1875 daha sonra 1900 dolarlar hedef arkadaşlar. Yani ons altında ki artık diplerden çıkışlar bitiyor. Sert çıkışlara doğru devam edeceğiz. Bakın haftalıklarda şu hareketli ortalama önemli. 9 günlük. Bu da işte 1875'lerden geçiyor. Burayı da kırmak için defalarca kez deneyeceğiz bakın haftalıklarda. Günlükte zaten baktığımız zaman 9 günlüğün üzerine attık. Şöyle tüm hareketli ortalamaları açmak istiyorum. Burada da bakın önemli ayrıntılar var. Özellikle 200 günlük hareketli ortalama hariç, 200 günlük güçsel hariç
Diğer tüm hareketli ortalamaların üzerine atmaya çalışan bir ons altın var. Bu bize dipten çıkış yapmak için fırsat kolladığını gösteriyor. 1875 denemesini 1-2 hafta içerisinde ben bekliyorum. Bakın görüyorsunuz tüm hareketli ortalamalar sıkışmış, kırmak için çırpınıyor burada adeta. Kıracaktır 1875-1900 dolarlar. Önümüzdeki dönemlerde hedef arkadaşlar. Artık 1830'lardan o beklediğimiz desteğe de aldı. Yükseliş hareketin devamını bekliyoruz. Gram altın. Gram altın tabii ons altın 1830'a düştü ama dolar TL'de çok büyük bir düşüş gelmedi. Gelmediği için de 965'e kadar gevşedi. Buradan tekrardan rekorlar kırdığını söyleyebilirim. Son 3-4 ayın rekorundan bahsediyorum. Yükseliş devam edecek. 1000 TL'ye doğru çıkışlar devam edecek. Orta ve uzun vade elinde tutanlar için 900 TL'den aldığımı belirttim. Alın dedim. Buralarda çok kez oyalandık. Hatta 890'lara indik. Buradan alanlar için bozmayın. Ben bozmuyorum. Devam. 1000 TL üzerine 1200, daha sonra 1470 TL'ye doğru çıkış hareketimiz var. Orta ve uzun vade tutanlar kazanacak. Kısa vade, peki kısa vadede tekrar bir geri çekilme gelir mi? Gelirse 950-940 buralardan alın arkadaşlar. Yani bunu söyleyebilirim. Çünkü 1000 TL üzerine yerleştiğimiz zaman bu sefer 1200'leri konuşmaya başlayacağız. Onun için ise çok bir zaman kalmadı. Şimdi gümüş tarafı, gümüş de ons altına ayak uyduruyor. Burada da ons altın şöyle 1875'i denedi ya, gümüşte 23.80 deneyecek arkadaşlar. Not edin bunu. Ons altın 1875 denedi ya. Dediğim gibi 22.30 üzerine 23.80'lere giden bir gümüş göreceğiz. Gümüş elinizde yoksa portföyünüze eklemenizi tavsiye ederim. Çok avantajlı, çok güzel. En son 10.5'larda alın demiştik. İşte geldik 11.70'lere. 12.30 ilk direnç geçilecek. Bunu da söyleyeyim ben size. 13.5'lar ikinci hedef noktamız. Gümüş tutmaya devam ediyoruz. Gevşerse nerelerden alabilirsiniz? Hani ben buralardan almayacağım, riskli vesaire diyorsanız 11 TL civarı gram gümüş TL için benim için alım fırsatıdır. Bunu belirteyim. Buradan petrolü kısa bir değerlendirmek istiyorum. Şurada beklediğimiz 124 hata geldi. Şu an işte 115'te çekildi. Tekrar bir 113 denemesi geliyor. Buradaki tekrar şu çizginin altına gelmesi 108'lere doğru bir gevşeme getirebilir. 108'lerden tekrar destek alıp 115-124 denemesi tekrardan gelecektir. Belli bir süre işte bu aralıklarda gezineceğiz. Dediğim gibi 108'lerden tekrar desteğini alacaktır. Yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Buradan borsaya geçmek istiyorum. Şöyle borsayı açacağım. Çünkü borsa tarafı da gerçekten çok güzel bir şekilde gidiyor. Buradaki hareketi muazzam bir şekilde yakaladık. Onu bir kere söyleyeyim. Burada bir alçalan kanal vardı. Bu kanalı kıracak dedik, bakın 2300'ün altına inmeden. Ve kırdı. İşte şu anda harekete devam ediyor. 2587. İşte düşecek vesaire yorumları var. Düşmeyecek arkadaşlar. Düşüşler fırsat olacak. Dolar isterse patlasın. Dolar isterse 17, 18, 19'a gitsin. Borsa düşmeyecek. Çünkü borsa ile dolar arasındaki o korelasyon bozuldu. Bunu yıllar önce bozuldu. Ben size bunlardan uzun uzun bahsettim. Borsada 3000 hedefim var ve o hedeflere doğru borsa çıkışı devam edecek. Borsa çıkışı devam edecek. Buradan şöyle hemen Bitcoin'e geçmek istiyorum. Şimdi Bitcoin tarafı şu beklediğimiz 32.500 civarında bir atak geldi. 33.000'leri test etmesini beklerdim açıkçası. Ama test etmedi. Adım adım da takip ediyorum. Onu da söyleyeyim ben size. Şöyle bir kısa bir duyuru yapacağım. Ondan sonra Bitcoin'deki şöyle son durumu aktaracağım size. Bybit'ten güzel bir kampanya var arkadaşlar. Ben özellikle hoşuma giden kampanyaları takipçilerime duyuruyorum. Çünkü gerçekten bedava para veriyorlar. Nasıl? Ben size örnek vereyim. Aşağıdaki referans linkimden kayıt olun. Daha sonra bu linki de aşağı koyacağım. Bakın buradan hemen kaydola tıklıyorsunuz. Öncelikle referans linkinden kayıt, daha sonra buradan hemen kaydola tıklıyorsunuz. 10 dolar değerinde yani 100 doların altında bir fonlama yaptığınızda bu 10 dolar da olabilir, 20 dolar da olabilir. Direkt 10 dolar size ödül veriyor. 100 dolar üzeri bir yatırım yaparsanız 20 dolar değerinde trade ödülü veriyor. Gene aynı şekilde. Minimum 10 dolar değerinde ilk varlık yatırımı işlemi gerçekleştirmesi gerekir diyor. Bakın kullanıcılar. Yani 10 dolar yatırıyorsunuz, 10 dolar direkt kazanıyorsunuz. Burada ayrıntılar var, neredeyse 400 dolara kadar
hediyeler kazanabiliyorsunuz. Takip edip yapabilirsiniz. Değerlendirmek isteyenler oluyor vesaire. Bedava para değerlendirebilirsiniz. Her şey açık ve net. Aşağıdaki referans linki kayıt, daha sonra buraya geliyorsunuz. Hemen kaydola tıklayıp devam ettiriyorsunuz. Şimdi Bitcoin tarafı arkadaşlar 32.500'den satış yedi. 28.800 desteğini koruyacağını söyledim. Nerede söyledim? Telegram'dan söyledim. Twitter'dan söyledim. Salı günü de YouTube'dan söyledim. Hani ben size şunları aktardım. 33.000, 34.000'e gideceğiz ama buradan muhtemelen bir satış daha gelecek. O beklediğimiz satışta geldi. Şunu söyleyeyim. Dediğim gibi bakın 33-34K bölgesini geçemeden bir tur daha aşağı verecekler. 28.800 dolara doğru diye aktardım. 28.800 ve o civarlara doğru geldi, işte 29.000 civarları. Buradan tekrar destek aldı. 28.800'ü koruyacaktır ilk etapta. 31.000'e doğru çıkışlar normal olacaktır. 31.500'e kadar. Yani 28.800'e yaklaştığı long koruyabilirsiniz. 31.500'de vesaire kapatabilirsiniz. Maalesef bir dönem daha, bir süre daha insanları kanser etmek için bu aralıklarda Bitcoin gezinmeye devam edecek. Bant aralığımız şu anlık 28.000 ile 32.000 dolar arası. Bu aralıklarda gezinerek insanları kanser etmeye devam edecek. Tabii işin sonu güzel, işin sonu mutluluk ama ilk etapta tabii ki bir tık üzecekler, bir tık böyle sabrımızı test edecekler. Bu aralıklarda bir süre geçindikten sonra daha sonra Bitcoin'de yükselişleri konuşabiliriz. Ama bir süre, yani belki bir hafta, belki 2 hafta, belki bir tık daha uzun bir zaman maalesef bu aralıklarda gezineceğiz Bitcoin'de. Yine buralardan çıkacağımız zaman bunu ilk ben duyuracağım. Yani mesela dün satış gelmeden önce yazdım. Bir saat sonra satış geldi arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Bakın Bitcoin'de satışı 32.200 dolar seviyesinden verdiler. Yazdıktan bir saat sonra geldi. Bunu Telegram'dan, Twitter'dan takip eden herkes biliyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kripto paralarla ilgili bu bant aralığında devam. Güzel günler gelecek ama önce sabrımızı sınayacaklar. Sorularınızı vesaire yorumlara yazabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.